Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir makarna salatası tarifimi paylaşmak istiyorum. Yiyen herkesin çok beğendiği nefis bir salata oluyor. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için bir tane tavuk göğsünü haşlıyorum. Tencereme biraz sıvı yağ aldım. Bir paket kalem makarnayı kavuruyorum. Bir tarafta tavuklarım haşlanıyor. Diğer tarafta da ben makarnamı hazırlıyorum. Makarnayı sıvı yağda böyle rengi hafif dönene kadar kavuruyorum. Bakın böyle biraz renkleri döndü. Şimdi 6 su bardağı su ekliyorum. Pilav pişirir gibi pişireceğim. Tuzunu da ekliyorum. Yeteri kadar tuz ekledim. Karıştırıyorum. Kapağını kapattım. Kaynamaya başladıktan sonra da ocağımın altını kısıyorum. Kısık ateşte böyle suyunu çekene kadar pişireceğim. Ara sıra karıştırıyorum. Bakın yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Makarnam suyunu iyice çekti. 2 tane közlenmiş patlıcan kullanıyorum. Tavuk göğüslerini didikledim güzelce. 2 tane de kapya biber ekliyorum. Közlenmiş kapya biber. Biraz tavuklarımı ve közlenmiş biber ve patlıcanımı lezzetlendirmek için tuz serptim. Çok fazla da serpmeyin. Zaten makarnamıza da tuz serpmiştik. Süzme yoğurt ve normal yoğurdu karıştırdım. Salatama ekliyorum. İsterseniz tamamen süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. İyice karıştırdım salatamı. Nefis bir salata oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi üzeri içinde 1 yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ ekledim tavama. 1 tane kapya biber ince ince doğradım. Biraz pul biber, 1 tatlı kaşığı nane ekleyip karıştırıyorum. Yarım çay bardağı ceviz ekliyorum. Ve biraz daha kavurup ocağımın altını kapatıyorum. Salatamı servis edeceğim tabağıma aldım. Üzerine hazırladığım sosumu gezdiriyorum. Hem görseliyle hem de lezzetiyle çok güzel bir salata. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcanlı atom yapacağız. Günün her öğününde tüketebileceğiniz nefis bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Bu tarif böyle ekmeğinizi bandırıp yiyebileceğiniz bir tarif. Tarifimiz için kırmızı sivri biberlerden kullandım ben. Acı kırmızı sivri biber. Sizler istediğiniz acı biberi kullanabilirsiniz. Kaseme 6-7 kaşık süzme yoğurt aldım. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 3 tane patlıcanımı közledim. Kabuklarını soydum. İnce ince doğradım. Onları da yoğurduma karıştırıyorum. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Bakın iyice karıştırdım. Servis tabağıma alıyorum. Güzelce yaydım. Şimdi biberlerimizi hazırlayacağız. Tavama yarım yemek kaşığı tereyağı aldım. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağımın yanmaması için. 4 tane biber kullandım. İnce ince doğradım. Bakın çok da ince yapmadım. Küçük küçük doğradım. Onları da yağıma ilave ediyorum. 2-3 dakika kavuracağım. Eğer kuru biber kullanacaksanız mutlaka sıcak suda 10-15 dakika ıslatın. Yoksa biberler ağzınıza kuru kuru gelecektir. Ben taze kullanıyorum. Bakın 2-3 dakikanın sonunda yağımın rengi değişti. Artık hazır. Ocağımın altını kapattım ve sıcak sıcak biberlerimi yoğurdun üzerine gezdiriyorum. Böyle yağını da kalan yağını da üzerine gezdiriyorum. Bu tarif böyle ekmeğimizi bandırıp yiyebileceğimiz nefis bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz.
Tarifimiz hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kızarmış patates salatası tarifimi paylaşmak istiyorum. Gün sofralarınıza çok yakışacak, nefis bir lezzet, hazırlaması da çok kolay. Hemen kolayca hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif. 3 tane patates soydum, küp küp doğradım. Kızartıyorum. Kızaran patatesleri salata kaseme alıyorum. Üzerine taze soğan, kıvırcık ilave ediyorum. Kuru soğan ilave ediyorum. Bir tane de kapya biber ince ince doğradım. Onları ilave ettim. Tuz serpiyorum. Bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı toz kırmızı biber ve karabiber ilave ediyorum. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım demet maydanoz ilave ediyorum. Yarım limon suyu ilave ettim. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Eğer isterseniz salatamıza mor lahana da ilave edebilirsiniz. Rengarenk çok güzel bir salata olur. Salatamı servis tabağıma alıyorum. Salatamız hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mor lahana salatası tarifimi paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Günlerinizde misafirlerinize ikram edebileceğiniz nefis bir salata. Böyle küçük boy bir tane mor lahana kullanıyorum. Lahanamın dış yapraklarını aldım, yıkadım ve orta kalınlıkta doğradım. Tencereme biraz su aldım. İçine 3-4 yemek kaşığı sirke ilave ettim ve ocağıma aldım. Lahanalarımı da içine ilave ediyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladı. Yumuşayana kadar pişiriyorum. Yumuşayıp yumuşamadığını kontrol ediyorum. Yeterince yumuşamış, çok da yumuşatmıyorum. Biraz diri kalmasını istiyorum. Süzgeci aldım, süzdüm lahanalarımı. Bir kabın içerisine 6-7 kaşık yoğurt aldım, böyle katı yerlerinden. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı da mayonez ilave ediyorum ve karıştırıyorum. 3 diş rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum. Süzdüğüm lahanaları yoğurduma ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı karabiber ilave ettim. Yarım su bardağından biraz fazla iri dövülmüş ceviz ilave ediyorum. Karıştırdım. Tabağıma aldım. Üzerine de maydanozla süslüyorum. Salatamız hazır. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki Sinem'in tarifimde mutfağına hoş görüşmek geldiniz. üzere. Hoşça Bugün kalın. sizlerle havuç tarator tarifimi paylaşmak istiyorum. Çok pratik, kolayca hazırlayıp hemen sofraya koyabileceğiniz nefis bir lezzet oluyor. Tarifimiz için 7 tane havuç kullandım ben. Tavama ocağıma aldım. Biraz üzerine sıvı yağ ekliyorum. Havuçlarımı, kabuklarını soydum ve rendeledim. Havuçlarımı tavama alıyorum. Havuçlar yumuşayana kadar kavuracağım. Biraz tatlandırmak için tuz serpiyorum. Havuçlar iyice yumuşadı. Yarım çay bardağı ceviz ekledim. Karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bu arada yoğurdumu hazırlayacağım. 250 gram süzme yoğurt kullanıyorum. 1 yemek kaşığı mayonez. Biraz tuz serpiyorum. 2-3 diş sarımsak rendeledim. Karıştırdım. Artık soğuyan havuçlarımı da yoğurduma karıştırıyorum. Eğer isterseniz ceviz kullanmayabilirsiniz. Sarımsak da kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin damak tadınıza kalmış. İyice karıştırdım. Servis tabağıma alıyorum. Süzme yoğurt kullanırsanız hem çok lezzetli hem de sulanma yapmıyor. Buzdolabında 2-3 gün muhafaza edebilirsiniz. Sıvı yağ, toz kırmızı biber kızdırdım. Üzerine gezdiriyorum 2-3 yemek kaşığı kadar. Üzerine dereotu koydum.
İçine de isterseniz dereotu ekleyebilirsiniz. Havuç tarator tarifimiz hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sinemin Hoşça mutfağına kalın. hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem görüntüsüyle hem de tadıyla nefis bir salata tarifimi paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 7-8 tane patatesi ben düdüklü tenceremde haşlıyorum. 5 dakika haşladım. Sizler istediğiniz gibi haşlayabilirsiniz. 4 tane havucu rendeledim. Tavama aldım. Üzerine biraz sıvı yağ gezdirdim. Hafif böyle yumuşayana kadar havuçlarımı kavuruyorum. Havuçlarım biraz yumuşadı. Ocağımın altını kapattım. Patateslerimi eziyorum. Haşlanan patateslerimi. Üzerine kavurduğum havuçları ilave ediyorum. Bir demet dereotu ince ince doğranmış. Yarım demet maydanoz ilave ediyorum. Bir tane limon suyunu sıktım. Limon suyu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Tuzuna bakıp damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber ama hepsi silme. Yine 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber kullandım. Karıştırıyorum. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz damak tadınıza göre. Arttırıp çıkartabilirsiniz kullanmak istemediğiniz baharatları. Tart kalıbıma jelatin yerleştirdim. Üzerine hazırladığım salatamı koyuyorum. İyice bastırdım. Mutlaka iyice bastırın. Kenarlarını düzelttim. İyice bastırdım. Şimdi servis tabağıma ters çevireceğim. Üzerine bir tabak aldım. Çevirdim. Şu anda çok sıcak. Biraz bekliyorum. Biraz soğusun. Ondan sonra kalıbımı çıkaracağım. Biraz soğudu. Kalıbımı çıkartıyorum. Zaten kolayca çıkıyor kalıbımızdan. Üzerindeki jelatinini aldım. Böyle 5-6 kaşık süzme yoğurt kaseme aldım. Üzerine de biraz tuz ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Salatamın üzerine yoğurdumu yayacağım güzelce. Kaşıkla yayıyorum. Biraz sıvı yağ ve biraz toz kırmızı biber. 1 tatlı kaşığı kadar ilave ettim. Yağım hafif kızdı, bakın kaynamaya başladı. Aldım. Yoğurdumun üzerine yağımı gezdiriyorum. Kürdanla üzerine çiziyorum. Tekrar bir daha çiziyorum. Çizdiğim yerlere toz kırmızı biber ve nane ile süsleyeceğim. O yüzden bu şekilde ayarladım. Birer tane atlayarak nane serpiyorum. Bakın bu şekilde. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ya da sadece kırmızı toz biberle de süsleyebilirsiniz. Ben ikisini de kullandım. Ortasına da dereotu koydum. Üzerini sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, nefis bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Görseliyle de çok güzel. Bir pastayı andırıyor ama bir salata. Gün sofralarınızda da çok yakışacak. Ben de arkadaşlarım için hazırlamıştım. Sizler için orada kestim. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhabalar. Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle
yoğurtlu brokoli salatası tarifimi paylaşmak istiyorum. Hem çok sağlıklı hem de çok kolay, çok pratik, hemen hazırlayabileceğiniz nefis bir salata oluyor. Bir tane küçük boy brokoli aldım. Azlığını, çokluğunu sizler kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde dallarına ayırıyorum. Öncesinde güzelce yıkadım brokoliyi. Hepsini ayırdım. Tencereme su doldurdum. Tenceremin içine alıyorum. Brokolilerimi 15 dakika haşladım. Eğer daha diri olmasını istiyorsanız 10 dakikada haşlayabilirsiniz. Haşlanan brokolileri soğuk suyun içerisine aldım. Şimdi biraz yoğurt aldım kaseme. Böyle 7-8 kaşık. Süzme yoğurt kullanırsanız daha iyi olur. Üzerine de 1 kaşık mayonez, 4 diş de sarımsak rendeliyorum. Yoğurdumu ben süzme kullanmadım ama katı yerlerinden aldım yoğurdu. En katı taraflarından kullandım. İyice karıştırıyorum. Brokolileri çok su çektiği için bakın sıkıyorum sularını. Çünkü daha sonra sularının bırakmasını istemiyorum salatama. İyice sıktıktan sonra suyunu doğruyorum. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben böyle iri iri doğradım. Yoğurduma biraz da tuz atıyorum tatlandırmak için. Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Doğradığım brokolileri de yoğurda ilave edip karıştırıyorum. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Servis tabağıma aldım. Şöyle bir düzeltiyorum. Üzerine ben toz kırmızı biber serptim. Salatamız hazır. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.